Merhaba Atlas TV izleyicileri. Bugün dünyanın dört bir yanından en ilginç hikayeleri ve etkileyici görüntüleri sizinle paylaşmak için buradayız. Keşfetmek, öğrenmek ve büyülemek için doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım. Doğanın gücü hem hayranlık uyandıran hem de dehşet verici olabilir. Bu güç en çok da suyun yıkıcı potansiyelinde ortaya çıkar. Şimdi gelin birlikte tarihin en büyük sel felaketlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. 1931 yılı. Çin'in kalbinde akan Yangtze Nehri, tarihte eşine az rastlanır bir felakete sahne oldu. Yoğun muson yağmurları nehrin su seviyesini alarm verici şekilde yükseltti. Günler süren yağışların ardından nehir sonunda kıyılarından taştı. Milyonlarca insanın yaşadığı bu verimli vadi bir anda öfkeli bir su kütlesine dönüştü. Evler, köprüler, yollar, her şey suyun altında kaldı. İnsanlar can havliyle daha yüksek yerlere kaçmaya çalıştı. Ancak felaketin boyutu her zamankinden büyüktü. Resmi kayıtlara göre 140 bin kişi bu felakette hayatını kaybetti. Sel suları çekildiğinde geride akıl almaz bir yıkım manzarası bıraktı. Milyonlarca insan evsiz kaldı, açlık ve salgın hastalıklar baş gösterdi. Yangtze Nehri sel felaketi, Çin'in modern tarihinde derin bir yara bıraktı. Çin'in ejderha olarak da bilinen Sarı Nehri, tarih boyunca hem hayat vermiş hem de can almıştır. 1887 yılında yaşanan sel felaketi, nehrin yıkıcı gücünün bir kanıtı olarak hafızalara kazındı. Yüzyıllardır süren tarım faaliyetleri, nehrin doğal akışını değiştirmiş ve sel riskini artırmıştı. 1887 yılının sonbaharında şiddetli yağışlar nehrin su seviyesini tehlikeli bir şekilde yükseltti. Nehir yatağı artan su kütlesini taşıyamaz hale geldi ve setlerini yıkarak etrafındaki düzlüklere yayıldı. Milyonlarca insanın yaşadığı bu bölge bir anda sular altında kaldı. Evler, tarlalar, tapınaklar, her şey yok oldu. İnsanlar canlarını kurtarmak için ağaçlara, çatılara, daha yüksek yerlere sığındı. Ancak sel suları amansızca yükselmeye devam etti. Tahminlere göre 1887 Sarı Nehir sel felaketinde 900 bin ile 2 milyon arasında insan hayatını kaybetti. Bu korkunç olay Çin tarihinin en ölümcül doğal felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Felaketin ardından Çin hükümeti su yönetimi politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. 1938 yılı. Çin, Japon işgalinin karanlık günlerini yaşıyordu. Savaşın acı rüzgarları ülkenin her köşesinde hissediliyordu. Ancak bu kez düşman Japon askerleri değil, kendi hükümetleri tarafından alınan bir karar sonucu yaşanacak bir felaketin eşiğindeydi Çin halkı. Japon ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla Çin hükümeti radikal bir karar aldı: Sarı Nehir'in setlerini yıkmak. Bu stratejik hamle Japon ordusunun lojistik hatlarını kesmeyi hedefliyordu. Ancak sonuçları beklenenden çok daha korkunç oldu. Nehrin setleri yıkıldığında milyonlarca ton su etrafındaki düzlüklere yayıldı. Henan, Anhui ve Jiangsu eyaletleri sular altında kaldı. Tarım arazileri, köyler, kasabalar, her şey yok oldu. Milyonlarca insan evsiz kaldı, açlık ve salgın hastalıklar baş gösterdi. Resmi kayıtlara göre 500 bin ile 800 bin arasında insan hayatını kaybetti. 1938 Yellow River sel felaketi, savaşın acımasız yüzünü ve insan eliyle yaratılan felaketlerin yıkıcı gücünü gözler önüne serdi. Bu olay, Çin halkının hafızasında derin bir yara bıraktı. 2011 yılının 11 Mart günü, Japonya tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak hafızalara kazındı. O gün, saatler 14.46'yı gösterdiğinde, ülkenin kuzeydoğusunda, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde 9.0 büyüklüğünde devasa bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetiyle okyanus tabanında dev bir yarık oluştu ve milyonlarca ton su muazzam bir enerjiyle harekete geçti. Kısa bir süre sonra Japonya kıyılarına doğru ilerleyen dev tsunami dalgaları belirdi. İlk dalga Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarına vurduğunda yüksekliği 10 metreyi aşıyordu. Dalgalar önlerine çıkan her şeyi yutarak ilerledi. Evler, arabalar, gemiler, her şey bir oyuncak gibi savrulup gitti. Tsunami'nin etkisi sadece kıyı şeridiyle sınırlı kalmadı. Dalgalar
kilometrelerce içerilere kadar ilerledi, nehirleri tersine akıttı, şehirleri ve kasabaları sular altında bıraktı. Resmi kayıtlara göre 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak kayıp sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Tsunami aynı zamanda Fukushima nükleer santralinde de büyük bir felakete yol açtı. 2011 Japonya tsunami ve sel felaketi, doğanın gücü karşısında insanlığın ne kadar aciz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 2010 yılının Temmuz ayı. Pakistan'da muson yağmurları her zamankinden şiddetliydi. Günlerce süren yağışlar, ülkenin büyük bir bölümünde nehirlerin taşmasına ve geniş çaplı sellere neden oldu. Indus Nehri ve kolları kıyılarından taşarak etrafındaki geniş ovaları sular altında bıraktı. Milyonlarca insanın yaşadığı bu verimli topraklar bir anda çamur deryasına dönüştü. Sel suları, evleri, okulları, hastaneleri yerle bir etti. Yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi. Elektrik ve iletişim hatları kesildi. Ulaşım durma noktasına geldi. Milyonlarca insan evsiz kaldı, yiyecek ve temiz suya ulaşamadı. Salgın hastalıklar baş gösterdi. Yardım ekipleri zorlu koşullar altında mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. 2010 Pakistan sel felaketi, ülke tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlara göre 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. 2010 Pakistan sel felaketi, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren bir felaket oldu. Bir keşfin daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bir sonraki maceramızı kaçırmayabilirsiniz. Atlas TV'yi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Atlas TV olarak sizlere dünyamızın güzelliklerini ve zorluklarını aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.